Vayoların geleneksel çantaları. Aurora abla 1, 2, 3, 4 farklı renkten böyle desen işleye işleye örüyor bu çantayı. Şimdi öğle vakti herkes dinlenmeye çekildi çünkü bayağı sıcak. Aurora abla da geldi buraya oturdu. Çantalarını örmeye devam ediyor. ¿Cuánto cuesta más o menos un mochila? Una mochila, 70. 70. Sí. ¿Qué tiempo temprar? 15 días. 15 días. Ujú. Bu hamak olayı çok güzel. Ama geceleri uyuyunca ve birkaç gün üst üste hamakta uyuyunca çok yoruyor. Anında vayoların geleneksel ama şu kısımlar battaniye. Şöyle atıyorsun, şöyle atıyorsun, hop kayboldun. Böyle. Battaniyeye gerek yok. Hamaktan düşmüşlüğüm bile var. O kadar çok haşır neşirim ki son günlerde. Kolombiya'nın kuzeyinde genelde hamakta uyuyor insanlar. Bilmiyorum yani böyle birkaç saat takılınca güzel ama sürekli bunda uyuduğun zaman böyle bir bel ağrısı, bacak ağrısı yapıyor. Bilmiyorum, alışık olmadığımdan dolayı olabilir. Hoppa. Bir önceki videoyu izleyenler burayı hatırlayacaktır. Aa, nereye gidiyorlar ya? Buzluğu atmışlar motorun arkasına. Abla kardeş bir yere gidiyorlar. Büyük ihtimalle bir şeyler alacaklar. Aurora ablanın yanındayım. Onun ailesiyle birlikte kalıyorum. Öğle sıcağında herkes çekilmişti dinlenmeye. Bazen böyle çıkıyorlar, motorlarıyla uğraşıyorlar 3-5 dakika, sonra tekrardan dinlenmeye geri çekiliyorlar. Çünkü akşam saat 4.30-5'e kadar bayağı bir yoruyor yani. Bunun motorda da nasıl bir sıkıntı var anlamadım. Hala tamir ediyorlar sabahtan beri. ¿Todo bien, amigo? Todo bien. ¿Está problem acá? Sí. Zincirde mi sıkıntı var yoksa tekeri çevirince bir yere mi sürtüyor? Bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. O videoda Voyu kadınlarının ne kadar çalışkan olduğundan bahsetmiştim. Birazcık daha Voyu kadınlarına odaklanarak bir video yapmıştım. Şimdi herkes dinlenmeye çekilmişken şeyi gördüm, ben de hamakta uzanıyordum. Aurora abla aldı eline el işlerini, çanta örmeye başladı. Geçti gölgenin altına, çanta örmeye başladı. İşte ondan önce çamaşırları filan, yıkadığı çamaşırları gitti astı vesaire. Yani herkes dinlenirken o geldi burada işlerini halletti. Hala da kadıncağız çanta örüyor. Yalnız bu ağaç olayını çok iyi düşünmüşler. Yani kim zamanında bunu yetiştirdiyse, fidan ekip yetiştirdiyse şu an gölgesinden yararlanıyoruz vallahi. 2 tane de böyle çardakları var. Gölgesinden faydalanabiliyoruz. Hatta 3 tane çardak var. Bir de böyle kerpiçten kilerin gölgesi vurmuş. Şu an onun altında oturuyorlar. Ablamız çanta örüyor, abimiz oturuyor. Bak mesela burada çamaşır asabilecekleri ipler var. Ama böyle kaktüslerin üstüne koyuyorlar. Bütün vayularda bu var. Çamaşır ipleri var ama hep kaktüslerin üstünde kurutuyorlar kıyafetlerini. Fıstık ya. Bıcır bıcır dolanıyor ortada. Çok sevimli.
Rüzgardan nasıl hareketler yapıyor ya. Diğeri de şurada. Bayağı alçalıyorlar sanki böyle yere konacakmış gibi ama rüzgarı kuvvetini kullanarak havalanıyorlar tekrardan ya. Mükemmel canlılar. Mükemmel canlılar ya. Şu tarafta kaldı ev. Denize doğru yürüyoruz. Çok uzak değilmiş. Tahmin ettiğimden daha yakınmış yürüyerek gitmesi. Üçümüz beraber gidiyoruz şimdi. Bir manzaraya bakalım oradan. Nasıl bir yer merak ettim. Onlar da eşlik etmek istediler. Tek gitmemi istemediler daha doğrusu. Evi tekrardan bulamayabilirim diye. Bir tedirgin oldular. Sonra dedim isterseniz gelin siz de. Görüyor musun bak? Nasıl uçuyorlar? Nerede? Bir de şuralarda var. Hemen dibimizde varmış. Çok da uzak değilmiş harbiden ya. Baksanıza şurası. Ama sanki su çekilmiş gibi. Yani önceden ta buraya kadar geliyordur diye düşünüyorum. Seguro? Kızcağızlarda terlik var. Bende ayakkabı var da. Kayıp düşmesinler ya da ayakları acımasın. Yürüyüş yolu üstünde böyle bir sürü deniz kabuğu var. Şurada da var. Şurada da var. Bir sürü var ya. Oo, burası Gırla. Baksanıza yürüdüğümüz yere kupkuru. Ne zaman kurumaya başladı acaba? Ya da kaç yıl öncesinde burada su vardı? Ne zaman çekilmeye başladı? Kaç yılda çekildi bu kadar? Gitgide ciddi bir kuraklık yaşamaya başlıyor ülkeler. Bakalım ne zaman su savaşları çıkacak? Ne zaman susuzluk çekmeye başlayacağız? Isınıyor gezegen. Yani bir şey yapmazsak göte geldik. Bunun kaçarı yok. Yürüdüğüm yer gitgide çamurlaşmaya başladı. Baksanıza. Çocuklar orada kaldı. Ayaklarında terlik var onların. Ben şöyle biraz daha yaklaşmak istedim. Gitgide bataklıklaşıyor. Ya da işte çamurlaşıyor. Tam bataklık sayılıyor mu bilmiyorum ama bence sayılmıyordur. Evet. Gitgide yürümesi sıkıntı hale geliyor. Oh tamam. İyice gitmeye başladı. Biraz daha yürürsem artık balçağa batacağım. Neyse dönelim. Ha bak işte bir tane burada fidan çıkmış. No seguro. No seguro. Sizde terlik var valla. Durduk yere bir de terliğinizi parçalarsınız. Çok güzel gözüküyor ama böyle yemyeşil. Vayu halkının en büyük problemlerinden biri. Temiz su kaynağına
Hatta bazı bölgelerde su kaynağına ulaşamama. Şimdi su kaynağına ulaşamayınca diyoruz ya su hayattır diye. Doğal olarak hayatlarını çok ciddi etkiliyor. Temiz su kaynağına ulaşamayınca da hastalıkları beraberinde getiriyor. Zaten doğru düzgün beslenmiyor bu insanlar. Ne oluyor? Zayıf kalıyor vücut, çelimsiz kalıyor, hastalıklara karşı mücadele edemiyor, bağışıklık sistemi güçlenmiyor. Üstüne bir de sağlık sisteminden doğru düzgün yararlanamadıkları için zor bir hayat yaşıyorlar. Olabildiğince sıkıntılı, zor, güç bir, çetin bir hayat yaşıyorlar. Baksana nasıl uçuyor. Çekirge o ya. İlk başta başka bir hayvan zannettim de. Farklı bir çekirge bence. Uçuyor çünkü bir de rengarenk. Ulan elim acıdı. La Guaira bölgesinde yaklaşık 400.000 Vayu yaşıyor. Kolombiya'daki en kalabalık yerli grubu. Keza Venezuela tarafında da yaşayan Vayular var. Zaten Vayuların genel bölgesi Kolombiya'nın kuzeyi, bir de Venezuela'nın üst kısımlarında yaşıyorlar. Bu insanların yaşadıkları bölgelerin birçoğu böyle kurak. Genel itibariyle sudan uzaklar. Çok utangaç ya çocuklar. Konuşmaya çalışıyorum biraz ama bayağı utangaçlar. Bak nasıl uçuyorlar bak. Dur la bir yakından çekeceğim dur. Hiç durmuyor ki. Tipe bak ya. Kaç metre öteden gördü bizi meliyor. Ne? Baba nasıl zıplıyor. Ne oldu lan? Kayıp mı oldun? Ha gayret. Ha gayret. Gel. Gel. Ne haber? Geç. Geç. Ne yapıyorsun lan kerata? Gel. Yürü lan, yürü lan. Yan komşuya misafirliğe geldik şimdi. Kahve ikram ettiler sağ olsunlar. Güzel şekerli bir tinto. Burada da komşuluk ilişkileri ölmemiş demek ki. Bizim kaldığımız yerde burası işte. Güneş de battı batacak. Bir saate yolu var.
Çok güzel ya kıyafetleri. Renkli renkli, çiçekli, tek parça, uzun. Seviyorum bu tarz kıyafetleri. Kerpiçten odun parçalarıyla desteklenmiş bir ev. Vayoların iki tip evinden biri. Aha bir tanesi bu şekilde. Genelde mutfakları böyle oluyor. Evlerde kerpiçten oluyor. Bir de ahırları bu şekilde yapıyorlar ama ahırların üstünü kapatmıyorlar. Bize kahve ikram eden kız gitti, keçileri topladı, getirdi buraya. Baksana. Bebelere bak, bebelere. 30 küsür tane keçileri varmış bu ailenin. Kızcağız gitti böyle tak 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 topladı getirdi hemen. Bak emmeye çalışıyor annesini bak. Şurası da ahırları. Nasıl yapışmaya çalışıyor bu arkadan. Emecek gibi büyüyecek. Saat 6'ya geliyor. Güneş iyice etkisini yitirdi, artık serinlemeye başladı hava. Güneş kaybolunca birden işin rengi değişiyor. Bayağı serinliyor. Yani ceketle oturmanız gerekiyor akşamları. Hatta gece üşüyorsunuz da, esiyor çünkü bayağı serin oluyor. 6.30-6.40 gibi de komple kayboluyor güneş. Artık kızıl renk alıyor gökyüzüne. Sonrası izlemesi keyifli oluyor. Böyle bir 5-10 dakika kızıllık kalıyor. Sonrasında karanlığa dönüyor. Şurası da tuvalet gibi ama değil. Çok çözemedim ne olduğunu. Burada böyle betonarme bir yer yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Daha tamamlayamamışlar. Herhalde orayı ev yapacaklar. Abla burada örgü örüyor. Ha bak, giydikleri ayakkabılar bu şekilde. Arkası böyle açık. Sandalet gibi. Ama babet tipi. Altı da lastik. Vallahi birkaç yerde araba lastiğinden yapılıyor diye okudum. Ama emin değilim, o yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Bu saldırıyormuş bu arada buna. Yaklaş ama çok yaklaşma dediler. Çok sıcakkanlılar ama çok utangaçlar. Yani kamerayı geçtim, benle bile iletişim kurarken böyle hani göz teması kuramıyorlar, yani utanıyorlar. Ama şey yapmaya da çalışıyorlar böyle, hani ben sıkılmayayım diye burada misafir olduğum için iletişim kurmaya da çalışıyorlar bir yandan. Yani yalnız bırakmıyorlar beni. Ama ben de çok fazla zorlamak istemiyorum insanları. Hani sizlere buradaki yaşantıyı gösteriyorum ama kamerada onları konuşturarak çok fazla zorlayıp utandırmak da istemiyorum. Elimden geldiğince. Kendi aralarında ana dillerini konuşuyorlar. Waunaki dilini konuşuyorlar. Benimle konuştukları zaman da İspanyolca, ama İspanyolcayı çok hızlı konuşuyorlar. O yüzden çok fazla anlamıyorum açıkçası. Bayağı hızlı bir aksanla konuşuyorlar. Sürünün geri kalanını getiriyor bak. Helal olsun kızcağıza vallahi. Çok büyük saygı duyuyorum çobanlara ya. Çok zor bir iş yapıyorlar ama bir o kadar da hayati bir iş yapıyorlar bence. Gerçekten hayvancılık, tarım, bunlar çok önemli, çok zor. Gerçekten insanı yıpratan işler ama çok 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 önemli ya. Çok büyük saygı duyuyorum vallahi. Ey maşallah. İçme lan onu, içme. Taşla korkutuyor bak. Bir de genelde sopa olur ellerinde. Sopayla vurup böyle
yön vermeye çalışırlar. Allah tipe bak ya. Tipe bak. Kim osuruyor lan? Hanginiz osurdu? Fena osurdu ha. Gel la buraya gel. Gel kucağıma alayım seni gel. Gel mıncırayım acık seni. Kaliteli bir keçiye benziyor bu. Boynuzlara bak şekil. Rica ederim. Rica ederim dayı. O senin güzelliğin. Ani dari yo ya. Nó quên. Ayo, jangan soya itu. Ayo isar kecil. Ayah suruh bide mana ayo. Dulu kata ya itu kena hanya. Sama dah mah haji. Koyo koyo. Cek sini kiri ringkau le. मैं गाड़ी का पिया मस्ती रे बना जल्दी से ये कहां से रहा Kamu sudah spion? सिरे में गया थे Elimdeki bu çubukla kocaman bir daire çizdi. Bir dairenin içerisine böyle tırtıklar yapıyor. Ama neden yaptığını anlamadım. Öğreniriz yakında. Mutfakta ortam mükemmel yine. Dedikodu yapıyorlar ama Voyinaki dilinde. Kendi ana dillerinde. Arada adım geçiyor, anlıyorum ben. Az buçuk bilsem ben de katılacağım dedikoduya. Fitne fesat karıştıracağım ortalığa da. Dinlemekle yetiniyorum. Böyle altın günlerinde araya böyle fitne sokan teyzeler, anneanneler, babaanneler vardır ya, neneler. Ben de o rolü üstleneceğim burada ama. Bak gördün mü, şu komşu şöyle yapmış diye böyle bir fitneyi salacağım. Dili bilmiyorum. Işık yandı. Mutfağın hemen yanına koymuşlar ki burayı da böyle birazcık aydınlatsın diye. Sonuçta asıl evin ana kısmı bence mutfak. Çünkü insanlar günün çoğunluğunda mutfakta takılıyorlar. Kadın erkek. Kadınlar genelde iş yapıyorlar, erkekler de oturacakları zaman mutfakta oturuyorlar. Sohbet, muhabbet orada devam ediyor. Ama elektriğin esamesi okunmuyor yani. Bir tek güneş enerjisiyle çalışan bu ışık var. Onun dışında elektriğin E'si yok. Bak ileride de yandı ışıklar. Herkeste birer parça var demek ki o güneş enerjisinden. Ha, bunlar da tuvalet için kullandıkları, bulaşık için kullandıkları sular. Bu akşam yemekte çiva var. Keçi eti. Voyların geleneksel yemeği. Lebih kiri dia. Anis akalan huna du. Tes ni. Kia. Mau ilo dura baga tong hiroshan. Wan hinta dah hutan yung balang nerhat televisor ya. Venimos allá. Đây là yes này rồi được uống, sữa hay hư yok để uống. Hop tak sinor. No tamam. Gözümü boyamaya çalışıyor. Okey, şahane.
Şimdi suratımıza böyle boyalar sürüyoruz. Geleneksel kıyafetlerini giydiler. Gösteri yapacaklar galiba. Okey? Hoppa, şapkamı da taktım. Nasıl olmuş? Daire çizdiği yerin ortasında bir ateş yakacaklarmış. Daha sonrasında geleneksel müziklerini yapıp dans edeceklermiş. O yüzden geleneksel kıyafetlerini giydiler. Yüzlerine boyalarını sürdüler. Bana da boya sürdüler. Bir de hatıra fotoğrafı çekildik. Onu da Instagram'a koyarım. Takip edersiniz. Şeyi açıklıyor. Bu testilerde Voyular su taşıyormuş. Böyle bir ağa koyuyorlar. O ağı da böyle kafalarına geçiriyorlar. Yani kafalarından destek alarak taşıyorlar. Onu açıklıyor şimdi. Bu insanlar çöl bölgesinde yaşadıkları için su kaynaklarından böyle testilerle eskiden su taşıyorlarmış. Bunu da danslarına yansıtıyorlar. Yani Voyu kültüründe müzik önemli. Çünkü bu müzik sayesinde geçmişte yaşanılan şeyleri hem görsel olarak danslarına aktarıyorlarmış hem de sözel müziklerde hikayeleri anlatıyorlarmış. Aslında nesilden nesile hikayelerin aktarılmasında müziğin etkisi oldukça büyük. Hem aile büyükleri anlatıyorlardır hikayeleri hem de müziklerle geçmişte yaşanan olaylar, hikayeler, aşklar, üzüntüler hepsi gelecek nesillere aktarılıyormuş. Yolda yaşça büyük Voyu kadınlarını gördüğümde hepsi bu şekil giyiniyordu. Hepsi başlarında böyle bir örtü, yine yekpare bir elbise, renkli, desenli, çiçekli. Hepsi bu şekil giyiniyordu. Ve hepsinde de çanta vardı. Çok gözüküyor mu bilmiyorum ama şimdi danslarına başladılar. Erkek kaçıyor, kadın kovalıyor. Tabo'da bu dansın aynısını yapmışlardı bana. Hatırlıyorsanız o videoyu. Bende hiç yetenek yok. Muchas gracias. Farklı farklı çeşitli danslar yaptılar. Hepsinin hikayesi farklı, hepsinin adı farklı. Değişikti yani, kamera birazcık maalesef gece olduğu için kötü çekiyor ama telefon çok daha kötü çekiyor. Telefonla denedim. Yani arkaya böyle korku müziği koy, korku filmi müziği koy. De ki bir tane cin insanı kovalıyor de internete yükle 1 milyar izlenir. Öyle kötü görüntü var. Ama beğendim. Çok beğendim. Çok da güzel dans ettiler. Kıyafetler vesaireler. Ben çok beğendim. Ne yazık ki siz birazcık kötü görüntüde izleyeceksiniz ama yine de kültürel bir aktivite. Akşam yemeğimiz hazır. Arepamız var, bir de keçi etimiz var yağda kızartılmış.
Yanında da çiçeğim. Yine yalnız yemeyeceğim. Yemekte yine tek değilim, arkadaşım var. Dostlar bu videoluk bu kadar. Elimden geldiğince bu aileyle geçirdiğim vakti sizlere aktarmaya çalıştım. Dans güzel oldu. Sadece görüntü birazcık maalesef kötü kalitede. O da akşamları çok iyi çekmiyor GoPro. Telefon daha da kötü çekiyor. Ama yine de farklı bir şey oldu yani. Umarım keyif aldığınız videodan. Artık burada çok fazla ışık yok. Video çekmenin de pek de anlamı yok. Çünkü hakikaten çok kötü görüntü. Elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Öğrendiklerimi anlatmaya çalıştım. Yaşadıklarımı göstermeye çalıştım. Umarım keyif aldınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın o zamana kadar. Bana da afiyet olsun. Bir beğeni, bir yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Adios amigos.